Herkes farklı düşünür. Ama bazı insanlar dünyayı bambaşka bir açıdan görür. Bu videoda otizmi bir engel değil, bir yetenek olarak gören, bilimin empatiyle birleştiği yerde devrim yaratan bir kadının hikayesine bakıyoruz. Karşınızda Temple Grandin, gerçek bir öncü, gerçek bir değişim yaratıcısı. Kimileri dünyayı kelimelerle, kimileri ise görüntülerle anlar. Temple Grandin için düşünmek, bir sinema perdesinde oynayan bitmeyen bir film gibiydi. Sahneler, ayrıntılar, hisler, hepsi zihninde canlanıyor, ardı arkası kesilmeyen bir akışla yeniden şekilleniyordu. Bu dünyada onun gibi düşünen çok az kişi vardı ve kimse onun bu düşünce biçimiyle başarılı olabileceğine inanmıyordu. Çünkü Temple 2 yaşına geldiğinde hala konuşamıyordu, göz teması kurmuyordu ve tepkileri alışıldık sınırların dışındaydı. O gün doktorlar annesine net bir uyarıda bulundular. Bu çocuk asla normal olmayacak. En iyisi bir kuruma yatırın. Ama Temple'ın annesi sezgilerini dinlemeyi seçti. Onun gözlerinde bir pırıltı gördü. Ve o gün belki de Temple'ın hayatını kurtaran ilk karar alındı. Mücadele edeceğiz. Bu karar, Temple'ın sessizliğe mahkum edilmesini değil, zamanla milyonlara ses olan bir yolculuğu başlatacaktı. Temple için klasik öğrenme yolları işe yaramıyordu. Anlatılanı kelime kelime değil, sahne sahne hatırlıyordu. Daha sonra yazacağı Resimlerle Düşünmek adlı kitabında şöyle diyecekti. Kelimeler bana geç gelir ama görüntüler bir yıldırım hızıyla belirir. Onun beyni bir sinema salonuydu ve orada sürekli bir şeyler oynuyordu. Bu Temple'ın hem zorluklarla boğuşmasını hem de sınırları aşmasını sağlayan özelliğiydi. Çocukluk yılları hiç kolay geçmedi. Akran zorbalığı, yanlış anlaşılmalar, ani tepkiler ve öfke patlamaları. Temple sık sık dışlandı. Ama annesi yılmadı. Onun için özel eğitimler ayarladı. Konuşma terapilerine başladı. Temple 4 yaşına doğru kelimeleri söylemeye, çevresiyle iletişim kurmaya başladı. Ve bu o zamana kadar suskun olan bir zihnin ses vermeye başladığı ilk andı. Eğitim hayatı boyunca birçok okul değiştirdi. Ancak en büyük değişim lise yıllarında geldi. Bir öğretmeni Temple'ın hayvanlara duyduğu ilgiyi fark etti. Bilimle tanışması işte o sınıfta başladı. Hayvanların davranışlarını gözlemlemeye başladı Temple. Onlarla empati kurabiliyordu. Çünkü hissettiklerini hissediyordu. Hayvanların korktuğu şeyleri tespit ediyor, en ince detayları bile kaçırmıyordu. Temple için bu bir yetenekti ve bu yetenek sayesinde kimsenin o zamana kadar ciddiye almadığı bir alanda devrim yaratacaktı. Bu yetenek, çocukken yazlarını geçirdiği büyükannesinin çiftliğine daha da belirginleşmişti. Kesimhanelerdeki hayvanların gözlerinde gördüğü korkuyu kelimelere dökemese de nedenlerini çözümleyebiliyordu. Metal yüzeylerden yansıyan ışıklar, hava akımı, dar koridorlar, Temple için bütün bu detaylar hayvanların davranışlarını belirleyen güçlü çevresel etkenlerdi. 2010 yılında HBO tarafından yayımlanan Temple Grandin adlı biyografik filmde bu gözlemler çarpıcı görsel sahnelerle aktarılır. Temple, yalnızca hayvanların hareketlerini değil, onların duyumsal dünyalarını da anlayabilen bir bilim insanıydı. Üniversite eğitimiyle bu gözlemleri bilimsel bir zemine oturttu. Önce Franklin Pierce College'da psikoloji okudu. Temple Grandin burada eğitimine devam ederken kendi tasarladığı sıkıştırma makinesini odasında kullanıyordu. Bu cihaz onun için bir sığınaktı. Dış dünyanın kaotik seslerinden ve dokunsal hassasiyetinden korunmanın bir yoluydu. Ancak bir gün okul yönetimi cihazı fark etti ve yanlış bir değerlendirme ile onun uygunsuz amaçlarla kullanıldığını düşündü. Cihazına el konuldu ve Temple okuldan atılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Bu durum karşısında Temple, cihazın gerçek amacını ve faydalarını kanıtlamak için bir deney ve anket düzenlemeye karar verdi. Farklı bireyler üzerinde cihazın etkilerini gözlemledi ve topladığı verilerle cihazın anksiyete ve duysal hassasiyet üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Bu bilimsel yaklaşımı sayesinde okul yönetimi cihazın kullanımına izin verdi ve Temple eğitimine devam edebildi. Ardından Arizona State University'de hayvan bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını University of Illinois'da tamamladı. Ama bu diploma listesi onun asıl hikayesinin sadece küçük bir parçasıydı. Çünkü Temple Grandin ders kitaplarından çok gözlemlerine güveniyordu. Onun kararlılığı ve bilimsel yaklaşımı, otizm spektrumundaki bireylerin ihtiyaçlarının anlaşılmasında önemli bir adım oldu. Onun geliştirdiği ve az evvel bahsi geçen sıkıştırma makinesi, ilk başta sadece kendisini sakinleştirmek için tasarlanmıştı. Anksiyeteyle baş etmenin yolunu, derin basınç uygulayan bir sistemde buldu. Daha sonra bu makine hem otizmli bireyler hem de hayvanlar için bir konfor aracı haline geldi.
Temple'ın bilimsel üretimi, empatisinin ve kişisel deneyimlerinin ürünüydü. Temple Grandin'in kendi deneyimlerinden yola çıkarak tasarladığı sıkıştırma makinesi yalnızca bireysel bir çözüm değildi. Aynı zamanda duysal hassasiyet yaşayan birçok insan için bir referans noktasıydı. Yıllar sonra benzer rahatlatıcı etkiyi hedefleyen ağırlıklı battaniyeler popülerleşti. Bu battaniyeler, Grandin'in derin basınç uyarımı yaklaşımıyla benzer bir nörofizyolojik zemine dayanıyordu. Ağırlıklı dokuların kaygıyı azaltıcı ve uyku kalitesini artırıcı etkisi üzerine yapılan araştırmalar arttıkça, Temple'ın o dönemde kişisel bir ihtiyaçla ortaya koyduğu çözümün geniş kitleler içinde anlamlı bir şeye dönüşmüş olabileceği fikri daha çok kabul görmeye başladı. Belki birebir bir ilham değil ama aynı düşünce evreninde yankılanan bir tasarım dili. Temple en büyük katkısını ise hayvancılık sektörüne yaptı. Özellikle Amerika'daki sığır kesimhanelerinin yaklaşık %50'sinde onun geliştirdiği sistemler kullanılıyor. Onun tasarladığı yönlendirme koridorları hayvanların stresini azaltıyor, süreci daha insancıl kılıyor. Tabii böyle bir şey mümkünse. Yine de Temple, mühendislik zekası ile etoloji bilgisini birleştirip hayvanlara en azından korkusuz bir son sunmanın yollarını gösterdi. Ama Temple sadece bir bilim insanı olmadı. Otizm savunucusu kimliğiyle de dünyanın dört bir yanında ses getirdi. Kendi deneyimlerini açık yüreklilikle paylaştı. Otizm bir eksiklik değil, sadece farklı bir işlem biçimidir, dedi. Onun bu tavrı binlerce otizmli bireyin hayatını ışık tuttu. 2010 yılında HBO tarafından yayımlanan Temple Grandin filmi onun iç dünyasını daha görünür kıldı. Claire Danes'in canlandırdığı Temple karakteri, izleyicilere otizmin içinden gelen bir kahramanın gözünden dünyayı gösterdi. Film Emmy ve Golden Globe gibi birçok ödülle layık görüldü. İzleyen herkes için Temple artık sadece bir isim değil, bir yol gösterici, bir dönüştürücüydü. Temple Grandin, Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Bugün hala Colorado State University'de profesör olarak çalışıyor. Bilimsel konferanslar veriyor, kitaplar yazıyor, genç otizmli bireylerin ellerinden tutuyor. Onun hikayesi farklı olmak kavramının yeniden yazıldığı bir öykü. Dışlanan bir çocuğun dünyanın en büyük endüstriyel sistemlerinden birini dönüştürmesi. Sessizliğe mahkum edilen bir zihnin milyonlara ses olması. Temple Grandin bize gösteriyor ki bazen dünyayı değiştirmek için sadece farklı bir açıdan bakmak yeterlidir. Temple Grandin'in hikayesi bize düşünme biçimlerinin çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin insanlık için nasıl büyük katkılara dönüşebileceğini gösteriyor. Otizmli bireylerin yalnızca desteğe değil, aynı zamanda fırsatlara da ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor. Temple, sıra dışı zekası ve direnciyle yalnızca kendi yolunu aydınlatmadı. Arkasından gelen sayısız kişiye de ışık oldu. Çünkü her zihin değerlidir. Her düşünce bir anlam taşır. Ve bazen bir tek insan dünyaya bambaşka bir şekil verebilir. Eğer bu hikayeden ilham aldıysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü arka fonda biz duyulmaya değer hikayeler anlatıyoruz.